Merhabalar değerli izleyenlerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendi tarifimle harika pazı sarması tarifi vereceğim. Lahana sarmasına üzüm yaprağına rakip olacak harika bir tarif olacak. Tüm detaylarıyla yaptığım gibi size aynısını aktarmaya çalışacağım. Hemen bir su bardağı pirinç, bir su bardağı bulgurumu ekleyerek hemen yıkayacağım ve iç harcım için tarifime başlayacağım. Bulgurumu ve pirincimi hemen hızlıca yıkadım. Üzerine 2 yemek kaşığı kıyma ekliyorum. Ardından 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçalarımı da ekledikten sonra baharatlarımı karabiber, pul biber, kimyon, tuz ve az bir şey de toz tatlı biber ekleyerek, tatlı kırmızı biber ekleyerek tarifimin iç harcı için devam ediyorum. Şöyle bir fincana yetecek kadar sıvı yağ ekliyorum. Ayçiçek yağı, biraz da ben zeytinyağı ekleyeceğim. Doğradığım 2 adet büyük boy soğan ve 1 demet maydanozumu da ekledikten sonra tarifimi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Tarifimi hemen yoğuruyorum. İç harcımı güzelce yoğurarak tüm sebzelerimin, pirincin, bulgurun birbirine karışmasını sağlıyorum. Ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum iç harcıma. 2 yemek kaşığı nar ekşimi de ekledikten sonra tekrardan bunu bir güzel karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, pazı yapraklarının o sapı, sert olan sapını asla atmıyoruz. İnanın ki o yapraklardan çok çok daha lezzetli oluyor. Hemen yapraklarımı da getirerek sarmama başlıyorum. Evet arkadaşlar, başta gördüğünüz gibi ben pazı yapraklarını haşlamıyorum. Sıcak su ekleyerek yarım saat o sıcakta kapağını kapatarak dinlenmesini bekliyorum ve bu şekilde zaten yumuşacık oluyor. Haşlamama gerek kalmıyor. Haşlanınca yırtılmalar oluyor. Güzel olmuyor. O yüzden ben sıcak suyu dökerek kapağını kapatıp o şekilde haşlanmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi biraz iç harcımdan ekledikten sonra kendimden olan tarafı önce katlıyorum. Sonra yanlardan katlayıp ne çok sıkarak ne de çok gevşek bırakarak yapraklarımı tek tek sarıyorum. Bu sarmaların, dolmaların yemesine kadar lezzetliyse sarması da bir o kadar zor. Evet, çok şükür ki 1 saat sonunda yapraklarımı sardım. Yapraklarımın sapını şöyle tenceremin altına yerleştirdikten sonra sarmalarımı da dizmeye başlıyorum. Hızlıca sarmalarımı diziyorum ben. Sarmalarımı dizdikten sonra düzenli bir şekilde dizdikten sonra, çünkü farklı farklı şekilde koyarsak ağızları kapanabilir ve su almayabilirler. O yüzden bu şekilde sıralı bir şekilde koyuyoruz. Ne çok sıkıştırarak ne çok bastırarak sarmalarımızı yerleştirdikten sonra üzerine dilimlediğim soğanlarımı ekliyorum ben. Soğanlarımı da ekledikten sonra bir kat daha sarma ekliyorum. Soğanlarımın üzeri kapanacak şekilde sarmalarımı dizmeye devam ediyorum. Hızlı bir şekilde üzerine kapattıktan sonra limonlarımı ekleyip sarmalarım için sosumu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, dizme işlemi bittikten sonra yine aynı şekilde dilimlenmiş limon ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça, biraz tuz, göz kararı biraz tuz ekliyorum. Tuz ekledikten sonra salçamı eritecek kadar su ekliyorum. Ben ılık su ekliyorum. Bunu bir güzel, salçamı bir güzel açtıktan sonra sarmalarımın üzerine ilave edeceğim. Çok hızlı bir şekilde erittim
ve sarmalarımın üzerine böyle gezdirerek ilave ediyorum sosumu. Ardından yine üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum çok hızlıca. Zeytinyağı gezdirdikten sonra zeytinyağımı da ekledikten sonra üzerine kaynamış su ekliyorum. Üzerine tam geçmemesine ben dikkat ediyorum. Siz de aynı şekilde dikkat ederseniz lezzetli sarmalar elde edebilirsiniz. Hemen üzerine bir kapakla veya benim gibi bir tabakla kapatıyorum. 1,5 saat çok kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi sarmalarım dağılmadan gayet güzel bir şekilde piştiler. Bu şekilde ben tabağa alıp sizlere de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi asla dağılma yok, bozulma yok. Verdiğim tarifi aynı şekilde uygularsanız siz de dağılmamış, lezzeti mükemmel yerinde olan sarmalar elde edebilirsiniz.